Trabzonspor'un müzesinde tam 9 Türkiye Kupası var. Ama bazı finaller vardır ki sadece bir kupa değil, bir dönemin başlangıcı, bir geri dönüş hikayesi, hatta bir futbol devrimidir. Kimi zaman uzatmalarda gelen bir zafer, kimi zaman ezeli rakibe karşı unutulmaz bir final, kimi zaman da yıllarca kırılamayan tarihi rekorlar. Bu videoda Trabzonspor tarihinin en ikonik 10 Türkiye Kupası finalini geri sayım şeklinde sıralıyoruz. Bu listeyi sıkı bir Trabzonspor taraftarı olan Ömür Sevencan'la birlikte hazırladık. Bakalım sizin listenizde ne kadar örtüşecek? Hazırsanız Trabzonspor tarihinin en ikonik 10 Türkiye Kupası finalinin geri sayımı başlıyor. Şu an tüm Trabzonspor taraftarının heyecanla beklediği final. Fatih Tekke'nin teknik direktör olarak çıkacağı ikinci büyük sınav ve Bordo Mavililerin 10. Türkiye Kupası hedefi. Trabzonspor Konyaspor finali listemizin 10 numarasında. 2019-2020 sezonu. Seyircisiz, sessiz, pandeminin gölgesinde oynanan bir final. Lig yarışından kopmuş, hocasıyla yollarını ayırmış Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde Alanyaspor karşısına çıkıyor. Abdülkadir Ömür ve son kez Trabzonspor forması giyen Kuzey'in kralı Alexander Sörlot'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup eden Bordo Mavililer uzun süren kupa hasretine son veriyordu. İşte o final listemizin 9 numarasında. 1983-1984 sezonu. Ahmet Suat Özyazıcı yönetimindeki Trabzonspor, ligde şampiyonluğa koşarken kupada da Beşiktaş'la finalde eşleşiyor. İzmir'de oynanan finalin normal süresi golsüz sona eriyor. Ama uzatmalarda Bordo Mavili fırtına başlıyor. Levent Erköse'nin 6 dakika içinde attığı 2 gol Trabzonspor'a sezonu çifte kupayla tamamlama fırsatını getiriyor. O unutulmaz final listemizin 8 numarasında. Yıllar süren kupa hasreti, bitmek bilmeyen duraklama dönemi ve hepsine son veren bir final. 2002-2003 sezonunda rakip, ligde fırtına gibi esen Ersun Yanallı Gençler Birliği. Samet Aybaba yönetimindeki Trabzonspor, rakibini taktiksel olarak adeta kilitleyip kupayı yeniden Trabzon'a götürüyor. Yeni bir dönemin habercisi olan final listemizin 7 numarasında. Bir sezon sonra bu kez Ersun Yanal'ın Gençler Birliği Avrupa'da da ses getiriyor. İki takım finalde yeniden karşı karşıya geliyorlar. Yer İstanbul Olimpiyat Stadı. Ziya Doğan yönetimindeki Trabzonspor rakibini tam 4-0 mağlup ederek kupayı üst üste ikinci kez kazanıyor. Bu gösterişli final listemizin 6 numarasında yer alıyor. 1994-1995 sezonu. Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor Galatasaray'la 2 ayaklı finalde karşı karşıya geliyor. Bordo Mavililer İstanbul'da rakibini 3-2, Trabzon'da ise 1-0 mağlup ederek kupaya uzanıyorlar. Hem oyunuyla hem de skoruyla hafızalara kazınan final listemizin 5 numarasında. 1. Lige çıktığı andan itibaren Türk futbolunda devrim yapmaya hazırlanan Trabzonspor ilk 2 sezonda Türkiye Kupası finaline çıkıyor. Ama önce Beşiktaş'a, ardından da Galatasaray'a kaybediyor. Fakat Bordo Mavililer pes etmiyor. Ahmet Suat Özyazıcı yönetimindeki Trabzonspor 1977'de üst üste 3. kez finale çıkıyor ve Beşiktaş'ı geçerek tarihindeki ilk Türkiye Kupası'nı kazanıyor. Kulüp tarihindeki kırılma anlarından biri olan bu final listemizin 4 numarasında. 2009-2010 sezonu. Şanlıurfa GAP Stadı'nda oynanan unutulmaz final. Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Trabzonspor-Fenerbahçe rekabeti ilk kez bir Türkiye Kupası finalinde yaşanıyor. Bordo Mavililer 27 yıldır kupaya hasret olan Fenerbahçe'yi Umut Bulut, Engin Baytar ve Kolman'ın golleriyle mağlup ediyor. Trabzonspor'un yeniden ayağa kalkışını simgeleyen final listemizin 3 numarasında yer alıyor. Kupa tarihinin en dramatik, en çılgın finallerinden biri. 1991-1992 sezonu. Çift maçlı finalin ilk ayağında Bursaspor evinde adeta gövde gösterisi yapıyor ve maçı 3-0 kazanıyor. Ama Trabzon'da oynanacak bir rövanş daha var. Urban Brahms yönetimindeki Trabzonspor inanılması güç bir geri dönüşe imzasını atıyor ve rakibini Hüseyin Avni Aker'de 5-1 mağlup ederek kupaya uzanıyor. Bu efsanevi geri dönüş listemizin 2 numarasında. Sadece final değil, tüm turnuvayı kapsayan, hala kırılamamış tarihi bir rekor. 1977-1978 sezonunda bir önceki yılın kupa şampiyonu olduğu için turnuvaya çeyrek finalden başlayan Ahmet Suat Özyazıcı'nın Trabzonspor'u oynadığı 6 maçın hiçbirinde gol yemiyor. Finalde Adana Demirspor'u 3-0 ve 0-0'lık skorlarla geçen Bordo Mavililer üst üste ikinci kez kupaya uzanıyor. Trabzonspor'un hiç gol yemeden kazandığı o efsanevi Türkiye Kupası finali listemizin zirvesinde yer alıyor. Trabzonspor'un en ikonik 10 Türkiye Kupası finalini sıraladık. Peki sizin listenizde hangi finaller olurdu? Belki bizim listemizde olmayan ama sizin için unutulmaz bir final vardır. Yorumlara kendi Trabzonspor Türkiye Kupası Top 10 listenizi yazın. En çok önerilen finalleri derleyip taraftarların seçtiği yeni bir Top 10 videosu da hazırlayabiliriz. Eğer bu tarz futbol hikayelerini seviyorsanız videoyu beğenmeyi, hype'lamayı ve kanala abone olmayı unutmayın.